küçük, sade, kompakt bir web kamerası mı arıyorsunuz? Aynı zamanda taşıması kolay, kurulumu kolay bir kamera mı bakıyorsunuz? Kısa vadede sizi üzmeyecek, görüntü kalitesi orta ve üstünde olan bir web kamerası mı bakıyorsunuz? Tam da doğru yerdesiniz. Bugün sizlere kısa vadede işlerinizi rahatlıkla görebileceğiniz, kullanımı kolay, kurulumu basit, birçok işletim sistemiyle uyumlu çalışan bir ürün, bir web kamerası tanıtacağım. İşte karşınızda Logitech C505. Kutu içeriğiyle başlayayım ilk önce. Kutunun içerisinden Logitech C505 ve kullanıcı belgeleri çıkıyor. Bunun haricinde ekstra bir kablo, ekstra bir aparat ve herhangi başka bir ek ürün çıkmıyor. Kutu içeriğiyle ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Tasarımla devam edelim. Bu ürün gayet sade, şık bir tasarımı var. 75 gram ağırlığında ve çok hafif bir ürün. Plastik bir malzemeden üretilmiş, imal edilmiş. Bunun haricinde ön tarafına baktığımızda kamerada bir adet mikrofon girişi ve lens yuvasının olduğu bölümü görüyorsunuz. Ön tarafta aynı şekilde Logitech logosunu görüyorsunuz Logi adında. Bu cihaz bir klips şeklinde tasarlanmış. Yani monitörünüze, laptopunuza üst taraftan şöyle kanca şeklinde tutturabileceğiniz bir klips. Bence tasarım olarak birkaç eksiği var ama onları da şimdi söyleyeceğim, bahsedeceğim. Ama önce tasarımın artılarından bahsetmek istiyorum. Ürün gayet sade, basit ve kolay kullanılabilir bir ürün olarak tasarlanmış. Yani herkes bu ürünü çalıştırıp kullanabilir. İlkokul çağındaki çocuktan 70-80 yaşındaki yaşlı bir amcaya kadar herkes bu ürünü rahatlıkla çalıştırabilsin, kullanabilsin, kolay kurabilsin. Bilgisayarında istediği işi bu kamerayla yerine getirebilsin diye sade bir tasarımla geliyor. Onun haricinde ürün herhangi bir ekstra kabloyla gelmiyor. Ürüne sadece sabit halde bağlı olan 2 metrelik bir USB tip A kabloyla geliyor. Bu da gayet yeterli bir kablo. Yani bu ürün sizin USB girişinizle monitörünüz veya ekrana bağladığınız veyahut da nereye bağlamak istiyorsanız bağladığınız konuma rahatlıkla yetişebilecek uzunlukta bir kablo ile geliyor. Bu ürünü kablo uzunluğu açısından beğendim. Çoğu cihaza tutturabileceğiniz, bağlantı yapabileceğiniz bir ürün. Bu açıdan da sizi rahat ettirecektir. Çok fazla ekranlara tutturma konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Cihazın tekrar ön tarafına döndüğümüzde birazdan bunu donanım kısmında da bahsedeceğim. Cihazın önünde kamera yuvasının hemen yan tarafında bir adet de LED ışık var. Bu LED ışık yine cihaz çalıştığında, cihazı bağladığınızda aktif olduğunu gösteren bir ışık ki bunu da birazdan donanım kısmında söyleyeceğim. Tasarımla ilgili söyleyebileceklerim, ürün kompakt, hafif, kolay taşınabilir, kolay kurulabilir bir ürün olarak tasarlanmış. Her konuma, her cihazda uyum sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş bir ürün. Bu açıdan çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız ama benim tabii bir eleştirim var burada Logitech'e tasarım konusunda. Logitech bu ürünü tasarlarken evet her yere tutturabileceğiniz, her ekranın üstüne konumlanabilecek bir ürün tasarlamış. Ama keşke bu ürünü tripodlara da monte edilebilecek bir vida yuvası bıraksaymış. Birçok tripodda standart olarak gelen 1/4 inç bir vida yuvası bıraksaymış eğer Logitech, gerçekten hani derler ya, yeme de yanında ya, tadından yenmez bir ürün olurmuş. Ama maalesef Logitech burada sadece klipsi ekranların üst tarafından tutturabileceğimiz ve böyle kullanabileceğimiz bir şekilde tasarlamış. Bu açıdan Logitech'i biraz garipsedim çünkü pek çok markanın web kamerası ürünlerinde artık 1/4 inç tripod vida girişi var. Eğer bu girişten olsaymış ürün fiyatının kat ve kat üzerinde bir ürün olarak karşımıza çıkacakmış. Donanımla devam edelim. Donanım kısmına baktığımızda Logitech bu ürüne bir adet mikrofon konumlandırmış. Logitech'in söylediğine göre bu ürün yaklaşık 3 metre uzaklıkta bir sesi algılayabilen bir mikrofona sahip. Yani geniş bir odanın içerisinde istediğiniz noktadan, tabi kameraya bakacak şekilde, sesiniz kameraya yönlenecek şekilde konuştuğunuz takdirde mesafe 3 metreye kadar sizin sesinizi net bir şekilde algılayabiliyor ve net bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Karşı tarafla bir ses problemi yaşamıyorsunuz. Long range mikrofon dediği, yani uzun mesafe ses algılayan bir mikrofon ile gelmiş bu ürün. Bunun haricinde yine kameranın donanımına baktığımızda kamerada bir tane plastik lens var. 720 piksel 30 fps görüntü kaydı yapabiliyor ve geniş ekran formatında, yani 16'ya 9 formatta bu ürün video kaydedebiliyor. Görüntülü görüşme bu ürünle yapabiliyorsunuz. Sabit bir lens kullanılmış. Bu lens odak uzaklığını ayarlayamıyorsunuz. Herhangi bir şekilde bokeh efekti veremiyorsunuz. Mesafeye duyarlı bir lens değil. Mesafeyi kendiniz ayarlıyorsunuz. Ona göre çekim yapmaya başlıyorsunuz veyahut da görüşmenizi başlatıyorsunuz. Bu da bu üründe eleştirebileceğim ikinci nokta. Yani sabit lens olması odak uzaklığını ayarlayamadığınız için netlik ayarını da yapamıyor. Netlik ayarını yapamayınca da tabii doğal olarak sizin kendinizin
kamera yakınlaştırmanız veyahut da kendi konumunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden de bu Logitech açısından ikinci negatif nokta diyebilirim. Yine aynı şekilde bu lens ışığa gayet duyarlı bir ürün. Birazdan zaten bunu performans kısmında kamera görüntüleri ve karşılaştırma olarak size göstereceğim. Bu ürün eğer karanlık bir ortamda bulunuyorsanız otomatik ayarlama yapıyor. Bu kamera o loş ortamlarda düşük ışıkta da yine işinizi sizi yarı yolda bırakmayacak şekilde görecektir. Ayrıyeten bu kameranın 60 derecelik bir görüş açısı var. Bunun haricinde bu kamerada kamera yuvasının yan tarafında hemen bir adet led ışık bulunuyor. Bu led ışık kameranın aktif olduğunu ve çalışır durumda olduğunu, bir problem olmadığını gösteren bir led ışık. Donanımla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Yazılımla devam edelim. Görüntülerde de görüyorsunuz Logitech kamera ailesinin yani kendi ürün gamının geneline hitap eden bir kamera yazılımı geliştirmiş. Bu kamera yazılımı içerisinde pek çok ayar var. Bu cihazı farklı seçeneklerde özelleştirebiliyorsunuz. Resim formatını standart ve geniş ekran olarak ayarlayabiliyorsunuz. Titreme engelleyicinin yine NTSC 60 Hz ve PAL 50 Hz olmak üzere değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu kamera yazılımı içerisinde parlaklık, renk yoğunluğu, karşıtlık ve otomatik beyaz dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Standart olarak gelen yani varsayılan ayarlarda da bu kamerayı bırakarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıyeten bu kamera Mac, Windows ve Chrome OS gibi pek çok işletim sisteminde de rahatlıkla çalışabiliyor. Herhangi bir işletim sistemiyle bir problem yaşamıyorsunuz. Yazılımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Performans kısmına geldiğimizde az önce söylediğim gibi cihaz 720p bir görüntü aktarımı sağlıyor 30 FPS'te. Bu pek çok kullanıcı için yeterli olacaktır. Ama büyük çapta yayınlar yapıyorsanız bir Twitch kullanıcısı veyahut da diğer canlı yayın platformlarında, sosyal medyada ve diğer profesyonel mecralarda içerik üretiyorsanız ve oralarda yayın yapıyorsanız bu ürün sizin işinizi görecektir. Ama bu üründen çok üst düzey performans beklemeyin. Şimdi gelin biraz da cihaz üzerinden yaptığımız kayıtlara, denemelere ve testlere bakalım. Şu anda sesimi Logitech C505 web kamerasından duyuyorsunuz. Aynı zamanda görüntü de yine Logitech C505'ten size aktarılıyor. Sesim bu şekilde. Sesleri net ve yüksek bir volümde aldığını söyleyebilirim. Çok fazla problem yok ama tabii ki de bir harici mikrofon değil. Sesimi şu anda Samsung Galaxy M51'den alıyorsunuz. Sesim ve görüntüm size Samsung Galaxy M51'den geliyor. Fiyat kısmına geldiğimizde bu cihaz 300 ila 400 TL arasında bir fiyat aralığına sahip. Bu pek çok kişi açısından biraz pahalı bulunabilir. Ben de açıkçası bu cihazın özelliklerine bakarak bu ürünün biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani sunduğu özellikler her ne kadar sorunsuz çalışsa da özellikle mikrofon, kablo ve tasarım açısından pek çok beğendiğim özelliği olsa da nihayetinde 720p sunan bir web kamerası. Odak mesafesini ayarlayamadığınız, bokeh efekti yapamadığınız, netlik ayarı yapamadığınız bir kamera. Aynı zamanda çok üst düzey görüntü kalitesi sunamayan bir kamera. Böyle olmasına rağmen maalesef fiyat aralığı biraz yüksek kalmış. Bence Türkiye pazarını düşünüyorsa Logitech bu fiyat aralığını biraz aşağı çekmesi gerekir. Günümüzde 4K, 8K görüntülerin konuşulduğu bir devirde 720p bir web kamerasının 350-400 liraya hatta daha fazla fiyata satılması bence bir strateji hatası. Tabi bu Logitech'in bileceği iş, sonuçta satıcı firma o, ama biz burada kullanıcı olarak Logitech'e bir uyarıda bulunmuş olalım. Bu fiyat aralığının Türkiye pazarı için yüksek olduğunu, sunduğu özelliklere bakarak bu fiyat aralığında bu cihazın tercih etmekten kaçınılacağı yönünde telkinde bulunmuş olalım. Biz açıkçası bu ürünü alırken Logitech kalitesine güvendiğimiz için aldık. Yani başka ürünleri de tercih edebilirdik. Bu fiyatı bile bile aldık. Bence pek çok kişi bu cihazı satın alırken fiyat aralığına değil de Logitech kalitesine bakarak bu cihazı satın aldı. Biz de aynı şekilde yaptık. Sunduğu özelliklere değil, Logitech'in donanım ve yazılım uyumluluğunun üst seviyede olmasına bakarak aldık. Pek çok platformda rahatlıkla kullanabileceğimiz, başımızı ağrıtmayacak bir ürün olduğunu düşündüğümüzden bu fiyat aralığında bu ürünü tercih ettik. Fiyatla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sözlerimin yavaş yavaş sonlarına gelirken bu cihazla ilgili size şunları aktarabilirim. Cihaz kurulumu kolay, sade tasarımı, hafif, pek çok işletim sistemiyle uyumlu, pek çok markayla uyumlu, kısa vadede işinizi görebilecek, kullanımı basit, aynı zamanda Logitech gibi kaliteli bir markanın arkasında olduğu bir ürün. Bu yüzden Logitech gibi kalite ve güven odaklı bir firmanın arkasında olduğu bu ürünü tavsiye ediyorum. Ama fiyat açısından da ve birkaç özellik açısından da eleştiriyorum.
gösteriyorum cihazı. Birkaç tane ürünün negatif noktası var. Onları az önce söyledim. Onun haricinde en büyük dezavantajlarından biri de fiyatı. Fiyat performans olarak pek çok yerde bu cihaz gösteriliyor ama Türkiye'ye geldiğimizde maalesef birim fiyatlardaki döviz odaklı oynamadan dolayı bu cihaz genele hitap eden bir cihaz olmaktan maalesef çıkıyor. Ama onun haricinde bu kaliteye güvenerek Logitech markasının bu ürünü satın alabilirsiniz. Peki bu ürünü kimlere öneriyorum? Bu ürünü kısa ve orta vadede işimi görsün, başımı ağrıtmasın, problem yaşamayayım, tak çalıştır olsun, kullanımı basit olsun, rahat ve konforlu bir kullanım sağlayayım diyen standart kullanıcıların hepsine bu ürünü öneriyorum. Onun haricinde bu ürünü profesyonel amaçlı kullanacaklar için de başlangıç aşamasında tavsiye ediyorum. Kısa vadede sizin işinizi görecektir ama uzun vadede ve büyük kapasiteli işlerde büyük yayıncılara, büyük işler yapanlara, video editçilere, kurgu, reklam vesaire gibi pek çok işle uğraşanlara ve aynı zamanda iş dünyasında bu kamerayı kullanmak isteyen şirketlere ve kurumsal firmalara bu ürünü çok fazla önermiyorum. Çünkü bu ürün sizin istediğiniz kaliteyi sağlamayacaktır. Siz bu üründen çok fazla verim elde edemeyeceksinizdir. Kamera ile ilgili son 1-2 cümle daha etmem gerekirse, kamera genel kullanıcıya hitap eden basit ve kompakt bir ürün. Fiyatı haricinde de çok başınızı ağrıtabilecek bir ürün değil. Sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.